Herkese merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakın bu şekilde lotus çiçeği yapacağız. Çok güzel oluyor. Renk renk kullanabileceğiniz, tercih edebileceğiniz bir çiçek. Şöyle göstereyim. Renklerini dediğim gibi dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben bütün yapraklarını beyaz kullandım. Ama özellikle bu alt yapraklarında yeşil de kullanabilirsiniz. Öyle de tercih edilebiliyor. Mesela şu iki yaprağı, bu iki boy yaprak beyaz, alt kısmı yeşil olarak da kullanabilirsiniz. Farklı renklerde de tamamen yaprakların farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Çok hoş oluyor. Çiçeği ve bu şekilde yaprağını yapacağız. Bakın böyle. Malzemelerimize baktığımızda pamuklu ipi tercih ettim. Tığımız 2 numara 2 milimlik bir tığ kullanıyoruz. Çiçek telimiz var. 0,4 milimlik çiçek teli kullandım burada. Bu iç kısmını, bu yeşilin şuranın iç kısmında elyaf kullanıyoruz doldurmak için. Sap kısmı için de bu şekilde çiçek teli kullandım. 2 milimlik bir tel benim kullandığım. 2 tane, ikisi için ayrı ayrı kullanıyoruz. Bir de son olarak bu uç kısımlarına yapıştırıcı kullanacağız, süreceğiz. İpimizi sabitlemek için. Malzemelerimiz bu şekilde. Hemen yapımına başlayabiliriz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Küçük yaprakla başlayalım. İpimi aldım, zincir çekerek başlıyoruz. Hemen zincir başlangıcımızı yapıyoruz. 17 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 17'ye tamamlayalım. Evet, şimdi bu zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. En son yaptığım bir yanındaki zincire batarak başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa batıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık bu şekilde. Şimdi tığımın başına bir kere doladım ipimi. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Toplam 2 tane yarım trabzan yapmış olduk. Şimdi yine bir kere doladım ipimi. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu ikişer ikişer çekiyorum. İkisini bir çektim. Şöyle bir dakika. Bu şekilde kalan ikisini de bir çekiyorum. Yan tarafa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptık yan yana. Şimdi tığıma ipimi 2 kere doluyorum. Bakın bu şekilde. Yan tarafa üçlü trabzan yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Battım. Tığımda 4 tane ilmeğim oldu. Bunu 3 seferde çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir, kalan ikisini de tek seferde. 3 kere çekmiş. Yani 3 seferde çekmiş olduk. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Bunu 4'e tamamlıyorum. Yani 4 tane yan yana üçlü trabzan yapmış oluyoruz. İkincisini yapalım. 1, 2 ve 3 seferde çekiyoruz bakın. Yan tarafa üçüncü üçlü trabzanımız. Bir yana bir tane daha yapıyoruz. Toplam 4 tane üçlü trabzan yapmış olduk. Bakın böyle. Şimdi tığım bir kere doladım yine ipimi tığıma. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir kere doladım yine. 2 tane yan yana yarım trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa 2. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıp en uç noktaya gelmiş oluyorum. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere 2 ve aynı yere 3. Bakın bu şekilde zincirimizin bu tarafını bitirmiş olduk. Şimdi karşı tarafına geçiyoruz. Hemen yan tarafa batıyorum. Karşı taraftaki ilk zincirime battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu ipimi de burada yürütüyorum. Tığıma bir kere dolayıp ipimi 2 tane yan yana yarım trabzan yapıyoruz. Birinci yarım trabzanımız, yan tarafa ikinci yarım trabzanımız. Tığıma yine bir kere doluyorum ipimi. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Battım. Birinci ikili trabzanımız, yan tarafa ikinci yapıyorum.
2. Tığıma ipimi 2 kere doluyorum. Artık 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yan tarafa batıyorum. 1, 2 ve 3 seferde çektim. Birinci üçlü trabzanımı yaptım. Bunu 4'e tamamlıyorum. İkinci, yan tarafa, üçüncü ve yan tarafa dördüncü. Bakın böyle. 4 tane üçlü trabzan yapmış olduk. Şimdi yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız, yan tarafa ikinci ikili trabzanımız. Yan tarafa 2 tane yan yana yarım trabzan yapıyorum. 1, yanına 2. Son 2 tane ilmeğim kaldı. Bunların üzerlerine de birer tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemiz. Son ilmeğimize de bir tane daha sık iğne yaptık ve bu sıramızı bitirdik. Bu ilk yaptığımız sık iğne vardı. Bakın burada. Oraya batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yani ilk sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sıramız için telimizi alıyoruz. Teli de şöyle bakın etrafına ölçerek bir miktar uzunluk bıraktım burada. Bu kadar bir uzunluk bıraktıktan sonra bu bıraktığım kısmı böyle katlıyorum. Daha kolay örebilmek için telle örmeye devam ediyorum. İlk olarak bu zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 2 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi tığımı başına bir kere dolayıp yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi 2 kere doluyoruz ipimizi ve yan yana 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Hemen birini yapalım. Birinci, yan tarafa ikinci yapıyorum. Toplam 8 tane üçlü trabzan yapmış oluyoruz. 2 tane yaptım. Bunu 8'e tamamlıyorum. Tamamlayalım bir. Evet, bakın bu şekilde tamamladım. 8 tane üçlü trabzanımız. Şimdi yan tarafa ikili trabzan örerek devam ediyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir yana bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yapmış olduk. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Ve uç noktamıza gelmiş olduk. Bakın böyle. Şu telimi biraz çekebilirim. Uçları eşit olması için. Şöyle düzenledim. Evet, uç noktamıza aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemiz, aynı yere ikinci. Sık iğnemizin üzerine bir tane zincir çekiyoruz. Ve şu şekilde bakın 2 tane dal oluşmuştu sık iğnemizin. Bu ikisinden birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ve aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şu uç kısmını oluşturmuş oluyoruz bakın. Örgümüzün karşı tarafını örmeye devam ediyoruz. Bu tarafını bitirdik. Hemen yan tarafa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa 2 tane yan yana yarım trabzan yapıyoruz. Birinci yarım trabzanım. Yan tarafa ikinci. Bir kere dolayıp yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, yan tarafa 2. Şimdi tığımı 2 kere doluyorum ipimi. 1 ve 2. 8 tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum. Birinci üçlü trabzanımız, yan tarafa ikinci. Bu şekilde bunu 8'e tamamlıyorum. Evet, 8 tane üçlü trabzanımızı tamamladık. Şimdi tığımı bir kere dolayıp yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum.
Yan tarafa son bir tane ilmeğim kaldı zaten. Oraya da bir tane sık iğne artırması yapıyorum. Hemen batıyorum. Bir sık iğne. Aynı yere bir tane daha sık iğne. Aynı yere 2 tane yaptık. Şimdi tellerimi şöyle düzenleyip ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapacağım. Ve bir tane zincir çekiyorum. İlk parçamızı bitirmiş oluyoruz. İpimi de şu tel kısmını biraz saracak şekilde kesiyorum. Böyle. Sonra biraz telimizi düzenleyip şöyle örgümüzü düzenliyoruz. Burada dümdüz olmuyor yaprağımız. Böyle hafif kavis oluyor. Bakın böyle. Tamamen böyle dümdüz olmayacak. Telimizi, ipimizi bir çekelim, ayarlayalım. Arka tarafa çekeceğim ipimi. Şu tellerin tam arkasından çıkartıyorum. Daha düzgün durması için. Sonrasında saralım. Şu aradan geçiriyorum ve ipimi oraya sabitlemiş oluyorum. Fazla kısmını kesebiliriz. İlk parçamızı bitirdik. Bu parçadan toplam 5 tane yapıyoruz. Bakın böyle oluyor. Toplam 5 tane yapalım bu parçamızdan. Şimdi orta boy yaprağımıza geçebiliriz. Orta boy yaprağımız için yine zincir çekerek başlıyorum. 19 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 19'a tamamlıyoruz bunu. Zincirlerin üzerlerini teker teker doldurmaya başlıyoruz. En son yaptığım zincirin bir yanından batarak başlıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, yan tarafa 2. Bir kere doluyorum ipimi. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yapmış olduk. Yan tarafa geçiyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa 2. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum tığıma. Yan yana 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Birinci üçlü trabzanımız, yan tarafa ikinci üçlü trabzanımız. Bu şekilde toplam 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve altıncıyı tamamladım. Bakın böyle oldu. Şimdi yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa batıyorum. Birinci ikili trabzanımız. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yan tarafa yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa bir tane daha yarım trabzanımız. 2. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıp en uç noktamıza gelmiş oluyoruz. Bakın. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2 ve aynı yere 3. sık iğnemiz. Bu şekilde tamamlayıp zincirimizin bu tarafını tamamlamış oluyoruz. Karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafta da hemen en son yaptığım yerin 3 tane sık iğne yaptık ki onun bir yanına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi dolayıp yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa 2. Bu ipimi de yürütmeyi unutmuyorum. Yan tarafa yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa ikinci ikili trabzanımız. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Üçlü trabzanlar yapıyoruz. Yan yana 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Birinci üçlü trabzanımız. Yan tarafa ikinci. Bu şekilde bunu 6'ya tamamlayıp gelelim. Evet, tamamladım. Bu arada bu üçlü trabzanlar örmesi uzun olduğu için bunları göstermeyeceğim. Arka planda kendimiz tamamlayıp geleceğiz. Aynı bu şekilde yaptığımız gibi. Şimdi devam edelim. Yan tarafa yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci ikili trabzanımız.
Yan tarafa ikinci ikili trabzanımızı yapalım. Tığıma bir kere doluyorum ipimi. Yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa battım. Birinci yarım trabzanımız. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Son 2 tane ilmeğim kaldı. Bunların üzerlerine de birer tane sık iğne yapıyoruz. Bir, sonuncuya da bir tane daha yaptım ve bitirmiş oldum. Şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıramıza geçelim. İkinci sıramız için de yine telimizi aldık. Biraz uzunluk bırakarak tutuyorum. Bu uzunluk bıraktığım kısmı katlıyorum ve örmeye devam ediyorum. Zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ipimi 2 kere dolayıp üçlü trabzanlar yapacağız. Yan yana toplam 10 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Biri olmamış. 2 kere dolamamız gerekiyor. 1 ve 2 kere doluyorum. Birinci üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Yan tarafa ikinci üçlü trabzanımız. Bu şekilde toplam 10 tane üçlü trabzanımızı yapıp gelelim. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi yan taraftan örmeye devam ediyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa 2. Yan tarafa yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Birinci yarım trabzanı, yan tarafa ikinci yarım trabzanımız. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum ve uç noktamıza gelmiş oluyoruz. Telimizi şöyle bir düzenleyelim. İki ucu eşit olacak şekilde ayarlıyoruz. Bakın burada. Şimdi uç noktamıza 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Sık iğnenin üzerine bir tane zincir çekip bu şekilde bakın 2 tane dal oluşuyordu. İkisine birden battım ve ilmek kaydırma yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın böyle uç kısmını oluşturmuş oluyoruz. Yan taraftan örmeye devam ediyorum artık. Hemen yanına batıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi bir kere dolayıp yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa 2. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa ikinci ikili trabzanımız. Şimdi ipimi 2 kere dolayıp yan yana 10 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine 2 tanesini birlikte yapalım. 1, yan tarafa 2. Bu şekilde toplam 10 tane üçlü trabzanımızı yapıp geliyoruz. Evet, yan taraftan örmeye devam ediyorum. Tığıma bir kere dolayıp yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum. Son bir tane ilmeğim kaldı. Buraya da aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bu yaprağımızı da bitirmiş oluyoruz. Bunu da bitirdik. Bu ipimizi küçük boyda gösterdiğim gibi aynı şekilde sarıyoruz telimizin etrafını. Bu parçamızdan da toplam 5 tane yapıyoruz. Sonrasında en büyük yaprağımıza geçebiliriz. Büyük boy yaprağımız için zincir çekerek başlıyorum. Burada toplam 21 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 21'e tamamlıyorum. Bu şekilde tamamladık. Şimdi zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyorum. Yan tarafa batıyorum, hemen en son yaptığım zincirin bir yanına batarak başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Birinci yarım trabzanımız. Yan tarafa
ikinci yarım trabzanımız. İpimi bir kere dolayıp yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa 2. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Yan yana 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. Battım. 1, yan tarafa ikinci yapıyorum. Bu şekilde toplam 8 tane üçlü trabzanımızı yapıp geliyoruz. Böyle tamamladım. Yan tarafa geçiyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa 2. Yan tarafa 2 tane yan yana yarım trabzan yapıyorum. 1, yanına bir tane daha yarım trabzan. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıp uç noktamıza geliyoruz. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2 ve aynı yere 3. Bakın böyle 3 tane sık iğne yapmış olduk aynı noktaya. Zincirin bu tarafını bitirdik. Karşı taraftan devam ediyoruz. Bu ipimizi de yürütüyoruz bu sırada. Hemen karşı taraftan batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu ipimi alıyorum şöyle. Yanına bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan. Yanına bir tane daha ikili trabzan. 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi ipimi 2 kere dolayıp yan yana 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplam 8 tane üçlü trabzanlarımızı yapıp geliyoruz. Bu şekilde tamamladım. Yan tarafa geçiyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, yanına bir tane daha ikili trabzan. Yan tarafa yan yana 2 tane yarım trabzan. 1, yanına bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Ve son 2 tane ilmeğim kalıyor. Bunların üzerlerine de birer tane sık iğne yaparak bu sıramızı bitirmiş oluyoruz. Evet. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıramızı telle örmeye devam ediyoruz. Telimizi alalım. Şu uzunluk bıraktığım kısmı katlıyorum ve zincir yaptığım yerden batarak örmeye devam ediyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. Zincir yaptığım yere 1, ya onun dibine yani. Aynı yere 2. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma 2 kere dolayıp yan tarafa üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde toplam 12 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tanesini yaptım. Bunu 12'ye tamamlayıp geliyoruz. Böyle tamamladım. Yan tarafa geçiyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, yanına bir tane daha. 2. Yan tarafa 2 tane yan yana yarım trabzan yapıyorum. 1, yanına bir tane daha. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıp uç noktamıza geliyoruz yine. Burada aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum önce. 1, aynı yere bir tane daha sık iğne. Bu sık iğnenin üzerine bir tane zincir çekiyorum ve sık iğnemizin şu şekilde 2 tane dal oluşmuştu. Bunları da batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yaptığımız yere bir tane daha yapmış oluyorum. Ve uç noktamızı oluşturduk yine bakın. Karşı taraftan örmeye devam ediyoruz. Telimizi de bir düzenleyelim yine. İki ucunu eşit yapalım böyle. Şimdi hemen yan tarafa batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, yanına bir tane daha yarım trabzan. 2. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1,
Yanına bir tane daha. 2. İpimi 2 kere doluyorum tığıma. Yan yana 12 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bir tane yaptım. Bunu 12'ye tamamlayıp geliyoruz yine. Yan yana 12 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yanına bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Ve son bir tane ilmeğimiz kaldı. Oraya da aynı yere 2 tane sık iğne yaparak bitireceğiz. Bir, aynı yere bir tane daha. Şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu parçamızı da bitirdik. Bundan da toplam 5 tane yapalım. Bakın böyle. Dümdüz yapmayın. Hafif böyle içe doğru eğimli olacak. Böyle bakın. Böyle şöyle daha iyi görünüyor. Bu parçalarımızı tamamlayalım. Artık yeşil kısımlarına geçebiliriz. İlk olarak orta kısmını yaparak başlayalım. Hemen yeşil ipimi aldım. Sihirli halka yapıyorum. Böyle şu ipimi biraz çekiyorum. Halkamın içini küçülteceğim. Halkamızın içerisine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 7. Bu şekilde 7 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi ipimi çekiyorum. Halkamızı kapatıyoruz ortasını. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şu ipimi tamamen çekerek sihirli halkamızın ortasını iyice kapatıyoruz. Bakın hiç görünmüyor bir şey. Şimdi zincir yaptığım yerin dibinden batarak devam ediyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum, bir sık iğne. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerin üzerlerine ikişer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Toplam 7 tane artırma yapmış oluyoruz yani. Sıra sonunda 14 tane ilmeğimiz oluyor, sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum ve 3. sıramıza geçmiş oluyoruz. Burada bir tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Yani zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa bir tane, yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bir tek sık iğne, bir tane aynı yere 2 sık iğne. Yani bir tek bir çift diyeyim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 21 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Tamamladım. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi 1 2 3 sıra ördük. 4. sıramızda hemen zincir yaptığım yerin dibinden yine bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere bir tane daha. Yan tarafa geçiyorum. 2 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1, yanına bir tane daha. 2. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Şimdi 2 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1, 2. Yanına bir tane artırma yapıyorum. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda bir tane ilmeğimiz kalacak. Oraya kadar geliyoruz. Evet, bakın son bir tane ilmeğim kaldı. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu sıramı da bitirmiş oluyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum.
2, 4 sıra ördük. 5. sıramızda bütün ilmeklerin üzerlerine birer tane sık iğne yaparak örüyoruz. Toplam 28 tane sık iğne yapmış oluyoruz yani. Bu sırayı da düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, 6. sıramıza geçtik. Bu sırada sık iğnemizin bakın 2 tane ilmeği oluyor. Bir önde, bir arkada. Biz arka tarafa bakıp arka tarafta olan ilmeklerden öreceğiz. Ön taraftaki ilmekleri boşta bırakacağız. Oraları ellemeyeceğiz yani. Hemen şu zincir yaptığım yerin dibindeki ilmeğimi batıyorum. Hemen arka taraftakini alıyorum bakın. Arka taraftaki ilmeğimi aldım. Ön taraftaki boşta duruyor. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Azaltma yapacağız burada. Bakın arka taraftaki ilmeğe battım. Bu şekilde ipimi aldım. Çekmeden tutuyorum. Yan taraftakine de batıyorum. Onun da ipini aldım. Bu şekilde 3 tane ilmeğim oluyor. Bu üçünü birden çekiyorum. Bir tane azaltma yapmış olduk. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane yan yana sık iğne yaptık. Şimdi bir tane azaltma yapıyoruz. Arkadaki ilmeğine batıyorum. Bunu çekmeden tutuyorum. Yan taraftakine de batıp bu şekilde 3 tane ilmeğim oluyor. Bu üçünü birden çekiyorum. Yani bir kere azaltma yapmış oluyoruz. Yan tarafa yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 yanına 2. Şimdi yine azaltma yapıyoruz. Bir tane battım. Bunu çekmiyorum. Yan tarafa da batıp 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Bu şekilde 2 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu arka ilmeklerden alarak tabii ki. Bakın öndeki ilmekleri boşta kalıyor. Görüyor musunuz? Bunlar boşta kalıyor. Buraları ellemiyoruz. Sadece arka ilmeklerden örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda bir tane açıkta ilmeğimiz kalıyor. Oraya kadar geliyoruz. 2 tek bir azaltma yaparak örelim. Buraya kadar gelelim. Evet bakın son eksiltmemi de yaptım. Şimdi bir tane ilmeğim kaldı. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapacağız. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bir üst sıramıza geçmiş oluyoruz. Burada da bir tek bir eksilt yaparak devam ediyoruz. Artık düz bir şekilde öreceğiz. Arka ilmeklerden değil de 2 ilmeğini birden alarak örüyoruz. Zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa bir tane eksiltme yapacağım. Ben eksiltmeleri şu şekilde yapıyorum. Bakın. Sık iğnemizin 2 tane dalı var ya. Ön ilmeğine batıyorum. İpimi alıyorum. Yan tarafa da batıp 12'ini de alıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Ya normalde böyle yapıyorum. Yan tarafa bir tane daha sık iğne. Şimdi bir tane eksiltmeye geçtik. İlk ilmeğimi aldım. Çekmedim. Yan tarafa da batıyorum. Aldım. Üçünü birden çekiyorum. Bu şekilde bir tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet son sıramıza geçtik bakın. Burada artık bütün ilmekleri azaltma yaparak devam edeceğiz. Toplam 7 tane azaltma yapacağız. Eksiltme yapacağız yani. Hemen başlayalım. İlk zincir yaptığımız yerden başlıyoruz yine. Bir tane azaltma. Yan tarafa geçiyorum. İkinci azaltmamız. Bu şekilde bir 4 tane azaltmamızı yapalım. 2 oldu. Yan tarafa üçüncü yapıyorum. Böyle 3 tane de yeterli hatta. Şimdi 3 tane yaptık ya. Burayı artık elyafımızı dolduralım. Hemen elyafımı alıyorum. İçine dolduruyoruz. Bakın böyle tamamladım. 3 tane azaltma yapmıştık. Tüm azaltmalarımızı tamamlayalım. Yani bunu 7'ye tamamlayalım. Toplam 4 tane daha eksiltme yapıp sıra sonunda buluşalım. Evet 7 tane azaltmamı tamamladım. Bakın böyle. Şimdi kapatmıyorum hemen burayı. İlk yaptığımız ilmeğin üzerine, ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorduk ya. Hemen yapmayacağız onu. Çünkü şu orta kısmı biraz kapatmak istiyorum. Onun için de fark etmez. Şöyle hemen yan taraflardan birine batıyorum. Buradan ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle karşı tarafa geçiyorum.
Buradan da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve burada bir tane zincir çekebiliriz artık. İpimizi kesiyoruz. Uzun kesmemize gerek yok. Bakın bu ortasını kapatmış olduk. Böyle. Bu şekilde kapattık. Şimdi bu etrafının sarı kısımlarını örelim. Hemen sarı ipimizi alıp gelelim. Sarı ipimi aldım. Hemen bir ilmek başlangıcı oluşturmak istiyorum. Şöyle. Bunu bu şekilde tutuyoruz bakın örgümüzü. Buralarda ön ilmekleri kalmıştı ya hani. Bakın böyle. Buralar zaten belli oluyor. Oradan herhangi birine batıyorum. Ve ipimi buradan geçirerek sabitliyorum. Böyle alıp sabitliyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu zincirlerin üzerlerine ilmek kaydırma yaparak tek tek dolduruyoruz. En son yaptığım zincirin bir yanına yani dördüncü zincirimize batıyoruz. İlmek kaydırma yapıyoruz. Yanına bir tane daha. 2 oldu. Yan tarafa 3. ilmek kaydırmamız. Yan tarafa 4. ilmek kaydırmamız. Bu şekilde 4 tane ilmek kaydırma yapıp şu ipimi de yürütüyorum burada. Yan taraftaki ilmeğimize batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın böyle. Aynı şekilde bunların üzerlerini de 4 tane ilmek kaydırma yaparak dolduruyoruz. 2 oldu. 3 ve 4. Yan tarafa batıyorum. İpimi oraya bağlamış oluyorum. İlmek kaydırma yapıp 5 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde tekrarlıyoruz. Hepsinin üzerine teker teker bu işlemi tekrarlıyorum. Ve orada hemen bitmiş halinde göstereyim size. Şöyle bakın. Böyle oluyor bitmiş halimiz. İpimi biraz uzun kestim burada. Hemen iğnemi alıyorum. İğneme ipimi geçiriyorum hemen. Böyle. Şurada bakın en son zincir çekip bırakmıştım. Oradan böyle ipimi geçiriyorum. Hemen onun dibinden. Buradan herhangi bir yerden çıkarıyorum. Böyle iğnem de çıktı sağ olsun. Şöyle. Tekrar bir takayım ben ipimi. Sonra bunu böyle hemen alt ilmeğine batarak bakın buradayız ya hemen altına batıyorum. Şöyle yan tarafta bir yerden çıkarıyorum. Tek tek üstlerini dolduruyoruz. Yani böyle gelişi güzel bir şekilde dolduracağız. Bakın böyle oluyor. Bakın burada ya şöyle hemen buradan batıyoruz. Böyle gelişi güzel birkaç tane yapalım. Bitmiş halinde göstereyim size. Hemen tamamlayıp gelelim. Böyle tamamladım. Şu ipimi de arkadan çıkardım. Burada şu ikisini bağlayıp sonrasında kesmek istiyorum. İyice sabitlemiş olalım ipimizi. Sonra artık bunu kesebiliriz. Bu şekilde tamamladık. Diğer parçamıza geçelim. Yeşil ipimi aldım yine. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Böyle sihirli halkamızı oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. İpimi tutuyorum. Sihirli halkamın içerisine toplam 15 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, ikinci yapıyorum. Böyle toplam 15'e tamamlayalım bunu. 2 tane yaptık. 15 tane 15'e tamamlayıp gelelim. 15 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi bu ipimi çekiyorum. Sihirli halkamızın ortasını kapatmış oluyoruz. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın buraya battım. İlmek kaydırma yapıp 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. İpimi iyice çekiyorum. Şu ortasını kapatıyorum. Şimdi zincir yaptığım yerin hemen bakın
alt kısmından, dibinden batarak başlıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hep ikili trabzanlarla ilerliyoruz bu arada. Bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi yine ipimi bir kere dolayıp bakın hemen bu trabzan yaptığım yerin altındaki trabzanımıza batıyorum. Buraya da bakın nasıl batıyoruz. Şöyle tamamen trabzan altından geçiriyorum tığımı. Böyle çıkarıyorum altından. İpimi alıyorum. İkili trabzanımızı burada da yapıyoruz. Bakın böyle bir direk oluşmuş oluyor orada. Sonra bunun altındaki ilmeğe bakın burada görünüyor zaten. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine onun alt kısmına böyle bakın buraya altından öyle şöyle görünüyor. Onun alt kısmına direkt altından batarak tığımı çıkarttım. İpimi alıyorum ve trabzanımı burada da yapıyorum. Bir direk daha oluşturmuş olduk böyle. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane onun alt kısmından alarak trabzan yapıyorum. Böyle bakın 3 tane direk oluşturmuş olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonuna toplam 30 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Şu kısımları sayabiliriz. Tamamlayıp gelelim. Evet bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi yine zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi burada alt kısımlarda direk yaptığımız yerler var ya. Hemen bakın oraya geldik. Oraya batıyorum. Şu direk kısmından alıyorum. Zaten belli oluyor bakın buralarda. Bu direğin altından batıyorum böyle. Direkt altından tığımı geçiriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu direği devam ettirmiş oluyoruz. Hep bunların üzerlerine teker teker yapmış olacağız. Aynı şekilde direğin üstüne bir tane daha direk yapmış oldum. Şimdi yan tarafa görünen ilmeğimi burada batıyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, aynı yere bir tane daha. Hemen yan taraftaki direğimize geldik. Bakın görünüyor. Oraya batıyorum. Altından batarak tığımı çıkartıyorum. İpimi alıp trabzanımı tamamlıyorum. Bakın iki tane direğimizi tamamlamış olduk. Yan tarafta görünen ilmeğimi aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, aynı yere iki. Yan taraftakine geçiyoruz. Hemen şöyle altından batarak alıyorum ve tamamlıyorum. Bakın 3 tanesini yapmış olduk. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda toplam 45 tane ikili trabzanımız oluyor. Tamamlayıp gelelim. Dördüncü sıramıza geçtik. Burada 3 tane zincir çekerek çıktım ben. Şimdi zincir yaptığım yerin dibinden batıyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere bir tane daha. 2. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tek bir çift yapmış olduk yani. Şimdi şurada bakın direk olan kısma geldik. Zaten kendini belli ediyor. Hemen oradan şöyle alttan batarak alıyorum. Ve trabzanımı burada da tamamlıyorum. Yan tarafa geçmiş oluyorum. Direğimizi devam ettirmiş olduk. Yan tarafa hemen görünen ilmeğe batıyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve diğer direk kısmına geldik. Buraya da aynı şekilde böyle alttan batarak ipimi alıyorum ve trabzanımı tamamlamış oluyorum. Bakın böyle oluşmuş oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 60 tane trabzanımız olmuş oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet 5. sıramıza geçtik. 3 tane zincirimi yaptım.
Hemen zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir ikili trabzan. Yan tarafa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ne yaptık? Bir tane ikili trabzan artırması yaptık. İki tane de ikili trabzan yaptık. Tek ördük. Şimdi direk olan kısma geldim. Oraya da aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Böyle altından alarak batıyorum. Böyle tamamlıyorum. Bakın bu şekilde tamamladık ilk kısmı. Yan tarafa geçiyorum. Hemen görünen ilmeğimi burada bakın. Bu direğin alt kısmında kalıyor yarısı biraz. Hemen oraya batıyorum. Bir tane ikili trabzan artırması yapıyorum. Yani aynı yere iki tane yapıyoruz. Bir tane yaptım. Aynı yere ikinci ikili trabzanımız. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane. Onun yanına bir tane. Evet. Şimdi yine direk kısmına geldik. Oraya da aynı şekilde ikili trabzanımı tamamlıyorum. Bakın böyle oluyor. Bir tane ikili trabzan artırması, iki tane de tek ikili trabzan. İki tane yan yana örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda toplam 75 tane ikili trabzanımız oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, 6. sıramıza geçtik. Onun için de yine ikili trabzan artırması yaparak başlıyoruz. Hemen battım. Bir ikili trabzanım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Yan tarafa bir tane ikili trabzan. Yan tarafa ikinci ikili trabzanımız. Yanına üçüncü ikili trabzanımız. Yan yana 3 tane ikili trabzan yaptık. Bakın 1, 2, 3. Şu da artırma yaptığımız kısım. Direk kısmına geldik. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle altından batarak alıyorum. Evet, bu kısmı tamamlıyoruz. Hemen yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Bakın böyle oldu. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum şimdi. 1, yan tarafa 2, yan tarafa 3. Böyle 3 tane artırmam, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi direk kısmına geldim. Orayı da tamamlıyorum. Böyle oluşmuş oluyor. Bakın 2 tanesini yapmış olduk. Bir tane ikili trabzan artırması, 3 tane de tek ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp sıra sonunda toplam 90 tane ikili trabzanımız oluyor. Tamamlayıp gelelim bu sırayı da. Evet, bakın 7. sıramıza geçtik. Burada da ikili trabzan artırması yaparak başlıyoruz. Zincir yaptığım yerin dibinden battım. Birinci ikili trabzanım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. 2. Şimdi yan yana 1, 2, 3 ve 4 tane. Bakın şu direk kısmına 4 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3 ve 4. Onların üzerlerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa 2, yan tarafa 3 ve yan tarafa 4. Bakın o kısma geldim. Şimdi oraya da yapalım. Böyle alttan alıyorum. İkili trabzanımı da yapıyorum. İlk kısmı yaptık. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Aynı işlemleri tekrar göstermeyeyim. Bir tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. Kalan ilmeklerin üzerlerine de birer tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 tane oluyor yani. Bakın bir tane ikili trabzan artırması yaptım. 4 tane de ikili trabzan yaptım. Sonra direk kısmını yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 105 tane ikili trabzanımız oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın bu şekilde tamamladık. Artık ipimizi kesebiliriz. Uzun kesmemize de gerek yok. Bunu içeri çekeceğim ben. Bu parçamızı tamamlamış olduk. Arkası da böyle oluyor. Bütün parçalarımızı tamamladık. Artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Bütün malzemelerimi hazırladım bu şekilde. İlk olarak bu yaprağımızı bir yapalım. Onun için şöyle ters çevirdim. Bakın bu şekilde. Telimden bir miktar kestim. Böyle. İlk olarak bu telimi buralardan
geçireceğim. Onun için de öncelikle böyle yerlerini ayarlıyorum daha kolay geçirebilmek için. Bir buradan bir de karşı tarafından şöyle tutuyorum. Yerini ayarlıyorum daha doğrusu. Bu şekilde. Sonra telimi o ayarladığım yerlerden geçiriyorum. Birazını buradan, bir de karşı taraftan ayarladığım yerden geçireceğim. Geçiriyorum. Bakın tam karşılıklı telimizi geçirdik iki taraftan da. Sonra böyle iki ucunu eşitleyelim. Bunu böyle tutuyorum. Çiçek sapımı alıyorum. Tam ortaya denk gelecek şekilde bunu böyle tutup telimle bu sapın etrafını sarıyorum. Telimi sabitlemiş oluyorum. Sap kısmını sabitlemiş oluyorum oraya. İyice sıkıca buraya sarıyorum telimi. Saralım hemen. Bakın böyle sardım. Şimdi yeşil ipimizi alıp tamamen sarabiliriz artık. Böyle en dipten başlayarak aşağı kadar sarıyoruz. Şu uca kadar sarıp oraya bir miktar yapıştırıcımızdan sürüp ipimizi sabitliyoruz ve bu parçamızı bitirmiş oluyoruz. Evet, diğer parçamız için de bunun, bakın bu çiçek kısmının şu tam ortasına denk gelecek şekilde telimizi yerleştireceğiz. Şuraya tam ortasına denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Önce bir miktar yapıştırıcımdan sürmek istiyorum uç kısmını. Daha iyi tutsun diye. Bu kadar yeterli. Bunu böyle ortasından yerleştiriyorum. Elyaf kısmına sabitlemiş oluyoruz yani burayı. Sonrasında artık yapraklarımızı tek tek takacağız. En küçük parçamızı alıyoruz. Sonra teker teker takıyoruz. Bakın böyle şurayı biraz arkaya doğru katlıyorum telimi. Böyle şu alt kısmı telin alt kısmına denk gelecek şekilde tutuyorum. Yani bunun alt kısmına, yeşil olanın. Böyle oluyor. Teker teker takacağız. Ben iple sabitleyerek takacağım. Daha kolay oluyor o zaman. İpimle bir miktar sarıyorum. Hemen ikinciyi alıyorum. Onu da hepsine eşit tutalım şu kısımlarını. Bu hizalar eşit olsun. Yan yana teker teker takıyoruz. Böyle. Dördüncüyü alıyorum. İple sarınca daha sabit duruyor. Bakın 4 tanesini taktık. Şöyle 5.'ye yer açalım. Hemen 5.'yi alıp bunu da sabitliyorum. Bakın böyle oldu. Elimizi düzenleyelim. Böyle oldu. Şimdi orta boy yapraklarımıza geçiyoruz. Onları da aynı şekilde böyle tuttum. Bu ikisinin ortasına denk gelecek şekilde takıyoruz hepsini. Tam ortalara denk gelecek şekilde teker teker takıyoruz. Hemen birini takalım. Bakın böyle tam ikisinin ortasına denk geldi. İpimle aynı şekilde sarıyorum. Yan tarafa. Farklı bir işlem uygulamıyoruz. Hepsine aynı şekilde bütün yaprakları böyle saracağız. Üçüncüye geçelim. Böyle sarıyoruz. Orta boy yapraklarımızı da taktık. Bir düzenleyelim yapraklarımızın konumlarını. Tam böyle ortalarına denk gelecek şekilde, iki yaprağın ortasına denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şimdi en büyük boya geçiyorum. Onu da aynı gösterdiğim gibi bu iki orta boyun ortasına denk gelecek şekilde takıyoruz. Bunu da aynı şekilde yapalım. Ve artık sonuncuyu takıyorum. Bakın o da tam bu ikisinin ortasına denk gelecek şekilde. Zaten yerleri hep belli.
Böyle iyice sarıyoruz artık. Bakın böyle oldu. Yine yamulan, yamuk duran yerler olursa, eşit olmayan, tam yerinde olmayan daha doğrusu, oraları düzenleyebiliriz. Bakın böyle oldu. Şimdi tamamen sarıyorum artık. Bu tel kısmını ve bu uca kadar sarıp buraya bir miktar yapıştırıcımdan sürüyorum ve ipimi sabitliyorum. Bitirip gelelim. Evet, çiçeğimizi tamamladık. Çok hoş oldu gerçekten. Dilediğiniz renklerde kullanabileceğiniz bir çiçek, söylediğim gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.